Bugün sıradan bir çorba yapmıyoruz. Bir kaşığıyla hem doyuran hem de ana yemek gibi hissettiren efsane bir lebeniye çorbası yapıyoruz. Köftesi ayrı güzel, yoğurdu ayrı lezzetli. Şimdi adım adım başlıyoruz. Uygun bir yoğurma kabının içerisine 200 gram kıymamızı alalım. Üzerine bir adet orta boy rendelenmiş soğanımızı ekleyelim. Baharat olarak 1 yemek kaşığı galeta unu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı da karabiberimizi ekleyelim. Ardından malzemelerimiz birbiriyle özdeşinceye dek güzel bir şekilde yoğuralım. Lebeniye çorbasının en önemli kısmı köftesidir. Burada köfte harcını güzelce yoğuruyoruz. Kıvamını iyi tutturmak çok önemli. Ne çok sert ne de dağılan bir yapı olmalı. Tüm malzemeler birbiriyle iyice özdeşene kadar yoğuruyoruz. Daha sonra tepsimizin tabanına çok az miktarda un serpiştiriyoruz. Bu küçük ama önemli bir detay. Köftelerin birbirine ya da tepsiye yapışmasını önlüyor. Böylece hem şekilleri bozulmuyor hem de çorbanın içinde daha düzenli bir görünüm elde ediyoruz. Şimdi köfte harcımızdan küçük parçalar alıyoruz ve elimizle nazikçe yuvarlayarak neredeyse nohut büyüklüğünde eşit ebatlarda köfteler hazırlıyoruz. Kıymetli takipçilerim, beni hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmına yazıp benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Köftelerimizi hazırladıktan sonra tepsiyi hafifçe sallayarak köftelerin unla eşit şekilde temas etmesini sağlayalım. Bu sayede köfteler birbirine yapışmıyor ve pişirme aşamasında daha düzgün bir formda hazırlanmış oluyor. Şimdi pirincimizi haşlama aşamasına geçiyoruz. Uygun bir tencereyi yıkayıp süzdüğümüz 3 yemek kaşığı pirinci alıyoruz ve üzerine 7 su bardağı sıcak suyumuzu ekleyip orta ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Bu süreçte pirinçlerin dibe yapışmaması için ara ara kontrollü şekilde karıştırıyoruz. Böylece pirinçler eşit şekilde yumuşarken pişme süresi de dengeli oluyor. Çorbamızın terbiyesi için uygun bir kabın içerisine 2 su bardağı yoğurdumuzu alalım. 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı tepeleme un, birkaç damla limon suyu ilave ediyoruz. Daha sonra tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce çırparak terbiyemizi hazırlıyoruz. Şimdi tenceremizin kapağını açıyoruz ve pirinçlerimizi kontrol ediyoruz. Görüldüğü gibi pirinçlerimiz güzelce yumuşamış. Hafifçe karıştırdıktan sonra kepçe ile çorbamızı alarak terbiyemizi ılıtıyoruz. Ardından terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya ekliyoruz. Bu aşamada çorbanın kesilmemesi için sürekli karıştırmaya devam ediyoruz. Çorbamız kaynayıncaya kadar karıştırma işlemini bırakmayalım lütfen. Terbiyeyi ekledikten sonra en önemli nokta sürekli ve kontrollü karıştırmak. Bu sayede çorbamızın kıvamı pürüzsüz kalıyor. Çorbamız kaynamaya başladıktan sonra üzerine 1 su bardağı haşlanmış nohutumuzu ekleyelim. Şöyle güzelce karıştıralım. Daha sonra tenceremizin kapağını yarım kapatarak kısık ateşte çorbamızı pişirmeye bırakalım. Çorbamız kaynarken biz de köftelerimizi kızartmaya geçelim. Uygun bir tavanın içerisine 2 yemek kaşığı tereyağımızı alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı da sıvı yağımızı ekleyelim. Tereyağımız eridikten sonra hazırladığımız köftelerimizi ilave ederek kızartalım. Köftelerimizin formunu bozmadan şöyle çok hafif nazikçe karıştırarak köftelerimizi eşit şekilde kızartalım.
Kızaran köftelerimizin üzerine bir tatlı kaşığı nanemizi ekleyelim. Yarım tatlı kaşığı da pul biberimizi ekledikten sonra şöyle nazikçe karıştıralım. Köftelerimizi de güzelce kızarttıktan sonra kaynayan çorbamızın içerisine ilave ediyoruz. Bu aşamada köfteler çorbamızın lezzetine ayrı bir derinlik katıyor. Lebeniye çorbası aslında Antep mutfağının en özel ve en sevilen yöresel lezzetlerinden biri. Hem yoğurdun ferahlığı hem köftenin doyuruculuğu ile gerçekten tek başına bir ana yemek gibi sofrayı tamamlayan bir çorbadır. Kıymetli takipçilerim, kanalımda düzenli olarak video yayınlamaya çalışıyorum. Önceliğim herkesin evinde olan malzemelerle kolaylıkla yapabileceğiniz tarifler. Tariflerimi elimden geldiğince detaylı anlatmaya gayret ediyorum ki yemek yapmaya yeni başlayan arkadaşlar da kolaylıkla yapabilsinler. Umarım tariflerimi sizler de evlerinizde deneyip beğenirsiniz. Şimdi kaynayan çorbamızın içerisine yarım yemek kaşığı tuzumuzu ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Eğer çorbamızın kıvamı size biraz yoğun gelirse bu aşamada kontrollü şekilde kaynar su ilavesi yaparak kıvamı damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben sizlere şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem bir kıvamı oldu. Tuzumuzu da ekledikten sonra köfteler ve çorbanın birbirine tamamen özdeleşmesi için 1-2 dakika daha kısık ateşte kaynatıyoruz. Ardından çorbanın altını kapatarak çorbamızı dinlenmeye bırakıyoruz. Ben şöyle çorbamı servis tabağına alıp sizlere yakın çekimle de göstermek istiyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer bu tarif ile beni tanıdıysanız kanalımda bunun gibi pratik ve lezzetli birçok tarifin daha olduğunu belirtmek isterim. Yeni tariflerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tarifle ilgili fikirlerinizi ve yapıcı eleştirilerinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun.